arka parçamızda yine ben 66 santim ördüm. 3 ilmek sağda, 3 ilmek de solda kesintileri yaptım. Daha sonra bu kestiğimiz yerden itibaren 22 santim olana kadar ördüm. Şimdi bu arka parçamızın ön yüzü. Yani düz tarafı burası. Bunu bu şekilde tutuyoruz. Daha sonra diğer parçamızı alıyoruz. Ön parçamızı. Bu kısım ön kısım. Çeviriyorum. Yani iki tane yüz olan yerler birbirine bakacak. Koydum. Tersi şu anda bana bakıyor. Bakın şu kol kestiğimiz yer tersi. Onu sol tarafa yerleştiriyorum. Daha sonra diğer ön parçamı alıyorum. Bunun da ön yüzü burası. Bunu da iç kısma gelecek şekilde yerleştiriyorum. Şu kol yerleri, kesintilerimiz aynı yerde. Şimdi birebir ekleme yapacağız. ...14 ilmeğimiz var omuzlarda. 14 ilmekte arka parçadan böyle bir karşılıklı eklemesini yapacağız. Bir tane bu şişten aldım. Bir tane karşıdaki şişimden aldım. İkisinin içinden geçiriyorum. Ve 2 ilmeği çıkartıyorum. Şu anda şişimde bir ilmek var. Tekrar yanındakini hem öndeki şişin ilmeğine girdim, hem arkadaki ilmeğin içine girdim. Örüyorum. Şimdi de arkadaki ilmeği öndekinin içinden geçireceğiz. Üstünden atlatıyoruz. Yine şişimizde bir ilmek kaldı. Tekrar bir öndeki bir arkadaki şişinden ilmeklerin içinden geçiriyorum ve o ilmekleri bıraktım. Arkadaki ilmeği geçirdim. Sağ şişimizde bir ilmek kalacak. Bu şekilde buradaki 14 ilmeği karşılıklı ekliyoruz. İpimiz kalın, şişimiz de kalın. O yüzden biraz dikkatli örelim arkadaşlar. Yani şu ilmeklerin içine tam girdiğinizden emin olun. Son bir ilmeğim kaldı. Bu da 14. ilmeğim. Evet, omzun şunu takayım. Bir tarafını ekledik. Kalın iplerde burası ön tarafı. Bakın yani en ufak hiçbir çıkıntısı yok. Kalın iplerde böyle eklemeyi tercih edin. Çünkü diktiğimiz zaman burada bayağı bir kalınlık oluşuyor. Birebir eklersek böyle hiç sanki beraber örülmüş gibi çok hafiften
bir ekleme yerimiz belli oluyor, o kadar. Şimdi arada 14 ilmek sonda kalacak. Arada 26 ilmeğimiz var. Bu 26 ilmeği normal olarak kesiyoruz. İkisini birlikte aldım. 1 2 3 4 ense ilmeklerimi kestim. Diğer şişimde 14 tane ilmeğim kaldı. Bunu da diğer parçanın yine ön yüzü içeri bakacak şekilde şöyle karşılıklı getiriyorum. Aynı diğer omuzu eklediğimiz gibi bir öndeki bir arkadaki şişten alarak şu ilmeğimi sıkıştırayım. Aynı diğer omuzda yaptığımız gibi bu tarafında birleştirmesini yapıyoruz. Pardon arkadaşlar, şurada ilmeğim. Bu şişlerimizdeki ilmeklerin hepsini aynı şekilde ekledim. Sanırım birkaç tane daha varmış. Evet, burada son bir ilmeği de, bu da 14. ilmeğimiz. Ekledim ve bu ilmeği de bir kere içinde örüyorum. Ve ipimi kesiyorum. İki tarafın omuz birleştirmelerini de tamamladık. Şöyle, burası tersi şu anda. Yakamız şu şekilde. Şimdi kol yapımına geçelim. Kol için 28 ilmek başlayacağım. Yine 9 sıra kadar öreceğim. Daha sonra sağdan ve soldan hep artırarak devam edeceğiz. Şimdi kol için 28 ilmek attım. Yine 9 sıra hep düz ördüm. Yani 5 diş haroşamız çıktı. Şimdi ön yüzdeyiz. Bakın şu başlama ipimiz solda. Eğer ilmeği normal atıyorsanız bu ipimiz soldayken ön yüzümüz burası. Şimdi artırmaya başlayacağız. Kolun sağ ve solunda 6 sırada bir artırmalarımız olacak.
Haroşamız bitti. Hemen ilk sıra artırmaya başlıyoruz. Bu birinci sıramız. Bakın şurada bir ilk ilmeğimizi önce şöyle arka tarafına girdim. Bir ilmek oradan ördüm. Hiç şişimden çıkarmadan. Bir de bu tarafından örüyorum. Bir ilmekten 2 tane ilmek çıkardım. Şimdi aradaki ilmekleri ön yüzdeyiz düz olarak örüyorum. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ön yüzdeyiz düz olarak örüp sıranın sonundaki son ilmekte de aynı işlemi yapacağız. Son ilmeğime geldim. Yine önce diğer tarafından bir ilmek çıkardım ve bir de bu tarafından çıkartıyorum ve bu ilmekten de yani sondaki ilmekten de 2 ilmek çıkarmış olduk. 28 ilmeğimiz vardı. Şimdi 30 ilmeğimiz oldu. Burası örgümüzün arka tarafı. İkinci sıraya gidiyoruz ters olarak. Buradaki 30 ilmeğimin hepsini ters örüyorum. İkinci sıramızı tamamladık. Şimdi üçüncü sıraya geldik. Ön yüzdeyiz düz olarak örüyorum. Üçüncü sıramız düz. Yani örgünün ön yüzündeyiz. Bu sırayı düz olarak tamamlayacağız. Dördüncü sıramızı ters örgü olarak tekrar sıranın başına geleceğiz. Tekrar ön yüzdeyiz. Beşinci sıramızdayız. Yine ön yüzde düz. Altıncı sıramızda ters olarak geleceğiz. Altı sırayı tamamladık. Şimdi tekrar yine ön yüzdeyiz. Baştaki ve sondaki birer ilmekten artışlar yapacağız. Ve bu artırdığımız sırayı bir olarak kabul ediyoruz. Şimdi tekrar birinci sıra olarak kabul ediyorum. Bir tane ilmeğin arkasından bir tane önünden örüyorum. Bir ilmekten 2 ilmek çıkardım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 30 ilmeğimiz vardı. Şimdi başında ve sonunda artış yaparak 32 ilmeğe ulaşacağız. Şimdi aradaki bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu her artırma sırası birinci sıramız. Böyle 6 sıra düz ve ters örerek tamamladıktan sonra tekrar birinci sıra olarak kabul edip artırmalar yapacağız. Yani her 6 sırada bir sağdan ve soldan artışlar yaparak 44 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Şimdi son ilmeğe geldim. Bir şöyle arkasından örüyorum. Bir de önünden örüyorum. Bu birinci sıramız. İkinci sıramızı ters olarak gidiyoruz.
Üçüncü sıramız düz, dördüncü sıramız ters, beşinci sıramız düz, altıncı sıramız ters olarak bir tur daha tamamlamış olacağız. Daha sonra tekrardan başta ve sonda ilmek artışları yapacağız. Bakın bu şekilde şu ipimi bir alayım. Her 6 sırada bir hem sağ başta hem sol başta artış yaparak şöyle şablonda da göstereyim. 44 ilmeğimiz olana kadar devam edeceğiz. Aşağı yukarı şuralarda 44 ilmeğe ulaşıyor arkadaşlar. Daha sonra hiç artırma yapmayın. Kol boyu olana kadar düz örgü olarak devam edin. Ben yaklaşık 50 santim öreceğim ama herkesin kol boyu farklıdır. Yani kendi kol boyunuzu ölçerek de yapabilirsiniz. 44 ilmek de yeterli geliyor. Daha sonra da hiç kol kesintisi yapmadan düz olarak keseceğiz. Kolu tamamladım arkadaşlar. Şöyle santim vereyim. 50 santim olana kadar ördüm. Dediğim gibi yani şuralarda 44 ilmeğe ulaşıyoruz. Daha sonra hiç artırmadan 44 ilmeği örüyorum. Keserken de hani şu kesmelerini çok böyle büzdürerek değil, rahat bir şekilde kesin. Bu koldan 2 tane hazırlıyoruz. Şu şekilde. Kolları da tamamladıktan sonra kapşona geçiyoruz. Kapşon için ben 62 tane ilmek attım. Yine böyle 5 diş olacak şekilde haroşamı ördüm. Daha sonra düz örgüye geçtim. ...21 santim yani birazcık geçmiş 21 santime. 21 santim olana kadar böyle bu şekilde düz örgü ördüm. Şimdi şurada şablonda tekrar bir göstereyim. Kapşonumuz için 62 ilmek atıyoruz. 21 santim olana kadar yani şu kenarına haroşasını yaptıktan sonra 21 santim olana kadar düz örgü örüyoruz. Şimdi kapşonumuzda sağda 25, solda 25, ortada 12 ilmek bırakıyoruz. Bu 12 ilmeği gide gele böyle sadece bu 12 ilmeği öreceğiz şimdi. Yani şu 25 ilmeğimiz bitene kadar sadece 12 ilmeği örerek sağda ve solda kesmeler yaparak kapşonumuzu tamamlayacağız. Şimdi ben 25 tane ilmeği ördüm, geldim. Bu arada 12 ilmek öreceğiz. Daha doğrusu 11 öreceğiz. 12. ilmekleri hep kesme yapacağız. Şimdi 25 tane ilmeği ördüm. Buranın kesmesi dönüşte olacak. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ilmeğimizi şuradaki 2 tane ilmeği alarak 12. ilmeğimiz bu ve soldaki şişimizden de bir tane ilmek alarak şöyle bu ikisini birlikte örüyorum ve geri dönüyorum. Burası örgümüzün ters tarafı. İlk ilmeği boşaldım. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. ilmeğimizi şişimizdeki bir ilmekle beraber, yani şu iki ilmeği birlikte şöyle ters olarak alıyorum ve burada bir kesme yaptık. Tekrar dönüyorum. Dediğim gibi sadece şimdi bu 12 ilmeği örerek ilmeklerimizi bitireceğiz. İlk ilmeği boşaldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ilmeğimi yine şişimdeki bir ilmekle beraber alarak, yani buradaki iki taneyi birlikte alıyorum. Kestim. Geri dönüyorum. Tekrar ilk ilmeği boşaldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ilmeğimi yine buradaki iki taneyi birlikte alarak ters taraftayız. Ters olarak kestim. Tekrar dönüyorum. Yani buradaki ilmeklerimiz bitene kadar yapacağımız işlem bu. Ön yüzde düz örerek ilk ilmeği boşaldım. Ön yüzde düzden, arka yüzde tersten kesiyoruz. On ikinci ilmeğimi yine çift alıyorum. Kestim. Geri dönüyorum. Burası örgümüzün arka tarafı. Ters öreceğiz. İlk ilmeğimi yine boşaldım. Tekrar 12. ilmeğimi kesiyorum ve geri dönüyorum. Bu şekilde sadece bu aradaki 12 ilmeği örerek her seferinde birer tane alarak bu şişimizdeki hem sağdaki hem soldaki ilmeklerimizin hepsi bitene kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. Şimdi sol tarafta 2 ilmeğim kaldı. Sağ taraftaki şişte de 2 ilmeğim kaldı. Tekrar 1, 2, 3 bu aradakileri örüyoruz. On ikinci ilmeğimizi bir tane değil kalan 2 ilmeği de birlikte alarak, yani buradaki 3 ilmeği hepsini birlikte alıyorum. Kesiyorum. Şimdi burada da son 2 ilmeğimiz kaldı. Şimdi artık bu sağ taraftaki veya şöyle döndürünce sol taraftaki bütün ilmeklerimiz bitti. Artık keserek bütün ilmeklerimizi bitireceğiz. Yani şu sondaki 2 ilmeği bunu keserken hep beraber alacağız. İlk ilmeği boşaldım. İkincisini örüyorum. Geçiriyorum.
Artık bütün ilmeklerimizi, kalan 12 ilmeğimiz var burada. Sonda da 2 ilmeğimiz var. Onu da birlikte alacağız. İster böyle örerek kesin, isterseniz ikisini bir alarak kesin. Önce örüyorum. Arkadaki ilmeği ördüğüm ilmeğin üstünden bırakıyorum. Yani bunu çok defalar yaptığımız için rahatlıkla yapacaksınızdır. Evet, son 12. ilmeğim. Diğer şişimde de 2 ilmek kalmıştı. Bakın onun hepsini, üçünü birlikte örüyorum. Ve arkadaki ilmekten geçiriyorum. Son ilmeğimizi de bir kere kendi içinde ördüm. İpimi kesiyorum. Valla ekranda ne kadar belli oldu bilmiyorum ama bakın şu arası düz şekilde gidiyor. Kapşonumuz da bitmiş oldu. Şimdi ceplerinin de 23 ilmek başladım. 9 santim ördüm. 9 santimden sonra 3 2 1 olarak kestim. Daha sonra kalan 17 ilmeğimi 20 santim olana kadar dümdüz ördüm. Yani şurası 9 santim. Şurada 3 2 1 kestim ve devam ettim. Birini düz tarafta kesmeye başladım. Diğer tarafını ters tarafta kestim. Şu cepler şöyle karşılıklı. 20 santim olunca da dümdüz bitirdim. Eğer böyle oyuntulu cep yapmak istemezseniz böyle dümdüz dikdörtgen bir cep de yapabilirsiniz. Hırkamız bittikten sonra önce şu kol, şurası tam omuzumuzun orta noktası, kolu bu omuz kısmına doğru, bedene doğru ekleyeceğiz. Kol parçamı alıyorum. Burası düz yönü, düz yönden dikiş yapacağız. Şöyle katlıyorum. Tam orta noktasını buldum. Bu orta noktasını şu omuzdaki dikiş yerine denk getiriyorum. Burada bir sabitleyelim. Daha sonra şu kenardan başlayacağız dikmeye, yani şurayı kolu bedenlere birleştireceğiz. Şöyle ben bir başlayayım, çok net belli değil ama bütün dikişlerimizi aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Yani şurada diktiğimiz şekilde bütün bedeni aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi koldaki parçayı bedende 3 ilmek kestiğimiz yer var. Kol yerini belli etmiştik. Hemen o 3 ilmek kestiğimiz yerden şöyle bir birleştirdim. Bir bu parçadan böyle çırpma tekniği dediğimiz teknikle şöyle karşılıklı getiriyorum. Dikiyorum. Ön ve arkayı da birbirine bu şekilde ekleyeceğiz. Kol altlarını da böyle karşılıklı ekleyeceğiz. Bütün dikişlerimiz bu şekilde olacak.
Evet, böyle karşılıklı. Daha sonra şuradaki tüyleri şöyle yaptığımız zaman buradaki dikişimiz hiç belli olmayacaktır. Aynı şekilde devam ediyoruz. Önce kolu bedene birleştiriyoruz. Daha sonra yan dikişlerini yapacağız. Kapşonu bedene dikerken yine aynı şekilde şöyle katlıyorum. Şu tam orta noktayı buluyorum. Bunu şu arka ensemizin orta noktasına denk getiriyorum. Daha sonra şu alttaki parçayı böyle dikerek yakanın ucuna kadar getiriyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde getiriyorum. Şöyle şu şekilde yine böyle çırpma tekniğiyle birbirine tutturarak bütün etrafını dikiyorum. Kapşonun dikişi de böyle olacak. Bunu tek tek göstermiyorum çünkü ekranda eminim çok belli değil zaten. Hani bir ondan bir ondan bir ondan bir ondan bütün dikişlerimiz aynı şekilde olacak. Cebi dikerken de şu cebimi alayım. Şu kesme yaptığımız yer bütün örnekleri düzden dikiyoruz arkadaşlar. Parçamız da düz, cebimiz de düz. Şöyle koyuyoruz. Şuradaki haroşanın tam dibine gelecek şekilde tepeden başlayıp bütün etrafını, yani şu tepeden başlayacağız. Bütün böyle etrafını dikeceğiz. Şurası da cep yerimiz olacak. Bu cebi dikerken mutlaka önce böyle hırkanızı bitirin, giyin. Üzerinizde elinizi tutarak bir işaret alın. Yani şu üst noktaya cebi nerede istiyorsanız, aşağıda veya daha yukarıda, cebin yerini istediğiniz yere işareti koyup dediğim gibi şöyle etrafından dikerek ceplerimizi bitireceğiz. Yani şu düz kısmı şu haroşanın tam dip kısmına gelecek şekilde ayarlayacağız ve dikeceğiz. Böylece hırkamız bitmiş olacak. Bu ön izlemede mutlaka bunun resimlerini göreceksiniz. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin.